Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Flappy Bird'ün birinci videosunda animasyonlarımızı halletmiştik. Bu Flappy Blue'nun işte uçma animasyonu, flap animasyonu. Bakalım Diet vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Idle. Bunları eklemiştik. Onun dışında sprite'larımızı yükledik. Biraz yavaş gidiyoruz sanki. Bunu hızlandıralım. Durdurayım ben bir oyunu. Şimdi Flappy Blue'ya buradan bir tane box collider, pardon, circle collider ekleyeceğiz. Circle Collider 2D olmasına dikkat edin. Hemen yaklaştırayım. Bunun e, radius yarıçapını ayarlayalım. Biraz daha küçültürsem. Hatta şuradan yazarak da düzenleyebiliriz. 41i gibi x ekseninde biraz sola kaydırayım. Böyle fena değil. Ondan sonra buna Rigid Body 2D ekleyeceğiz. Rigid Body 2D ne işimize yarayacak? Şöyle biraz uzaklaştırdım mı? Oyunu başlattığım zaman Flappy Blue aşağıya düşmüş olacak. Bizim istediğimiz de bu. Aşağı düşerken mouse'a tıklayarak onun yukarı çıkmasını, kanat çıkmasını falan sağlamamızdı. O yüzden rigid body'nin aşağı doğru düşmesi işimize yarayacak. Buradan kinematik yapsaydık yerinde sabit kalacaktı. Dinamik olması bizim işimize geliyor. Şimdi bu Flappy Blue'nun prefabını alalım arkadaşlar. Bir önceki videoda da mı aldık hatırlamıyorum. Ben projede biraz değişiklik yapmıştım çünkü. Bir önceki videoda yapmadıysak şöyle hemen sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturursunuz. Prefab diye değiştirirsiniz ismini. Ondan sonra buradan şunu tutup buraya sürüklersiniz. Prefab oluşturmak bu kadar basit. Şimdi hızlıca şeylere geçelim. Çevre ekipmanlarımızı, çevredeki sprite'larımızı ayarlayalım. Bunu tutup sahne ekranına sürükledim. Şu BGD'yi. Bunun ismini değiştireyim. Ya da BGD daha iyi. Çünkü gece falan da ekleyebiliriz. Bu şekilde kalsın. Bu alttaki sprite'ı açalım arkadaşlar. Şöyle bir zemin. Oyunu kapatmadım umarım. E, Zeminimiz var. O zeminimizi ekleyeceğiz. Şuradan tıklayalım. Sprite editöre girelim. Zemin dediğim bu. İsmini hatta ne yapabiliriz? Ground yapalım. O da İngilizce olsun. Apply diyelim. Ondan sonra neyi çektim ben? Başka bir şey çektim. Şuradan bunu açıp alttan ground'u sürükleyelim. Sizde bir karışıklık olabilir. Şöyle mesela bu background'ı açtığınızda Flappy Blue arkada kalıyor olabilir. Onun ayarlarını yapacağız. Şimdi buradan Flappy Blue'ya tıkladım. Şurada Untag diyor. Buradan Add Tag diyelim. Tekrar göstereyim. Şurada tag kısmından Add Tag. Şu taglerin hepsini sizde yoktur. Ben bunları vakit kaybetmemek için ekledim. Videoyu durdurun burada. Bu tagleri, sorting layer'ları ve layer'ları tek tek ekleyin. Bu ne işimize yarayacak? Az önce söylediğim. Bunların ekrandaki hizalanması. Bu bunun önünde dursun. İşte background Flappy Blue'nun arkasında kalsın falan. Bu gibi özellikler de işimize yarayacak. Şöyle tekrar açayım orayı. Neredeydik? Şuradan tag'e gireyim. Bu şekilde hepsi görünüyor sanırım.
Durdurup bunları ekleyin. Bundan sonra edit diyorum. Proje settings Physics 2D. Tekrardan sizden videoyu durdurmanızı isteyeceğim. Bu arada az önceki eklediğimiz teklerin sıralamasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa burada zorlanırsınız. Bu şekilde ben şemayı size göstereyim. Sizde şöyle tikler açık olacaktır. Bu tikleri şu andaki haline çevirin. Şuradan UI'dan yukarısı dolu. Alt tarafı da şöyle göstereyim. Durdurup eklersiniz onları. Tekrar göstereyim. Bu şekilde bunu ekledikten sonra buradan Fluffy Blue'ya tıklıyorum. Tek dediğim zaman buradan Player seçeneği var. Player'ı seçeceğim. Buradan Layer kısmından tekrar Player diyeceğim. Pardon. Sorting Layer'dan Bird'ü seçeceğim. Şimdi mesela Ground'un da üstünde durdu. Hemen şöyle mesela Sorting Layer Default yaptığımda arka planda duruyor. Bird yaptığımda da ön planda duruyor. Bizim istediğimiz zaten bu Fluffy Blue'nun ön planda olması. Aynı şekilde bu background'ı seçelim. Buradan layer'larını tek tek background yapacağız. Sorting layer'ı yapmayı unutmayın. Bunu background yaptık. Şimdi bu alttaki ground'u tek tek bunu da ground yapalım. Bunları zaten prefab haline dönüştüreceğimiz için bakın şurada mesela ground yaptığımız zaman hemen ön tarafa çıktı. Prefab'a dönüştüreceğimiz için çok şu an harcadığımız gibi vakit harcamayacağız. Şunun hemen düzenlemesini yapalım. Bu background'u biraz sola çekeyim. Kameraya göre ayarlayayım. Buradan alt taraf yani ground olan kısmı da ayarlayayım. Biraz yaklaştırdığımızda bu şekilde ikisini birden seçmem gerekecek. Önce bir düzenleme yapayım. Bu içime sinmedi. BG'yi de background yaptım. İkisini birden seçelim arkadaşlar. Buradan add component diyelim. Box collider 2D'yi seçtik. Şimdi tekrardan ikisini birden seçip Ctrl D'ye basıyoruz. Bu şekilde bizim sahnemizi oluşturmaya başladık şimdi. Tekrar kopyaladım. Böyle ard arda kopyalayalım arkadaşlar. Uzun bir koridor lazım bize. Zaten boruları eklediğimizde belki skorumuz onu geçmeyecek. O yüzden çok da uzun olması önemli değil. Bu arada şuradan tutup da sürüklemeyin. Sizin için zor olur. Şöyle şuradan tutarsanız, bu oktan tutarsanız sadece tek eksenli olan x ekseni yönünde yer değiştirir. Bunu biraz daha mı çekeyim? Şöyle güzel. Ortadan tuttuğunuzda x, y ekseninde dönüyor. Boşuna uğraşmayın yani. X ekseninde sağa sola kaydırırsanız daha rahat olur. Koridor yeterli zannediyorum. Şuradan Fluffy Blue'yu tutup bunu da biraz şu tarafa çekersem sanırım sahnemiz şu anda hazır. Şimdi arkadaşlar sahneye biraz yaklaşayım. Şuradan bayağı doldurduk.
background'lar, ground'lar falan bayağı şeyler oldu. Hızlı bir şekilde sağ tıklayalım bu boşluk kısmı veya şuradan nereden de o? Game Object'ten de yapabilirsiniz. Nerede? UI. UI'dan buton oluşturacağız veya buradan da yapabilirsiniz. Her iki seçenek de aynı anlamı taşıyor. Bir tane buton oluşturduk. Canvas'ta Screen Space kısmına gelip kamera seçeneğini seçtik. Buradan bizim ana kameramız olan main kamerayı oraya sürükledik. Şuraları unutmayalım. Sorting Layer'ı neredeymiş? Canvas yapacağız. Çünkü bunu yapmazsanız bu arkadaki buton gözükmeyecek. Bu şekilde. Ondan sonra butona gelelim. Untag diyor. Taglenmemiş. Buradan flap buton yapıyoruz bunu. Ondan sonra şuraları tek tek siliyoruz. Şuradan center yazan kısmı tıkladığımızda bunu tam ekran yapıyoruz. Tam ekran yaptıktan sonra sileceğiz galiba. Aynen. Önce buradan tam ekran yapalım, ondan sonra silelim. Kocaman bir butonumuz oluştu. Game Screen'e döndüğümüzde sadece ortada bir buton var. Şuradan anlayacağınız gibi bu flap buton, yani Flappy Bird'ün yukarı çıkmasını sağlayacak buton olacak. Şimdi bunun teksti nerede? Teksti de içinde olması lazım. Yani bu alt kısmında. Bunu silebiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Color kısmı var burada. Color kısmını şuradan A yazan yeri sıfırlayalım. Şimdi ne olmuş oldu? Game ekranına dönelim. Normalde oyunu oynayan kişinin gördüğü sadece bir Flappy Bird, işte arka plan, background falan. Ama game developer olarak, hani oyun geliştirici olarak sadece sizin bildiğiniz bir buton var burada. Yani kullanıcı bunun nasıl zıpladığını anlamaz ama siz buradaki gizli buton tekniğiyle bunun nasıl zıpladığını, daha doğrusu zıplama sorununa nasıl çözüm bulduğumuzu göstermiş olduk. Normalde şunun etrafına bir buton oluştursaydık sadece belki buralara tıklayınca olacaktı. Her neyse, siz anladınız herhalde ne demek istediğimi. Şimdi arkadaşlar bu asset bölümünü tıklayıp yeni bir klasör oluşturacağız. Scripts klasörü olacak bu da. Buradan tekrar create diyelim. C# script. Bunun adı da Word script yapalım. Ondan sonra bunu tutamadım. Flappy Blue'nun üstüne göndereceğiz. Şuradan ekleyeceğiz. Word script yazınca çıkar. Bu şekilde bunu apply diyelim. Prefab'ın üstüne işlensin. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. İkinci ders için buraya kadar gelmemiz yeterli. Üçüncü derste de şimdi oluşturduğumuz Word script'in kodlama kısmını yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum.